Herkese merhaba. Yeni bir günden, yeni bir tariften sevgiler, selamlar. Bugün ne yapacağız? Bugün fırında tavuklu patates, patatesli tavuk. Ne derseniz. Evet, şimdi elimde tam bir göğüs var. Yani bütün olarak. Yani bu ne demek oluyor? Yani bütün tavuğun sadece butları alınmış. Göğüs kafesi tamamıyla olan kısmı. Şimdi ben bunları ikiye böldüm. Ee, şey yapacağım. Tencereme koyacağım. Ee, haşlayacağım. Evet. Tuzumuzu da ektik. Ee, suyumuzu da koyuyoruz. Ocağımızın altı açık zaten. Evet. Yine güzel, lezzetli, her damak zevkine, tadına uygun ana yemeklerden bir tanesi. Her evde katık yerine geçecek yine. Güzel, lezzetli bir tarif. Şimdi tavuklarımızın kaynamasını bekleyelim. Çok dağılırcasına kaynatmayacağız. Ondan bir tık öncesi olacak. Çünkü fırında da pişeceği için ona göre ayarlarsınız siz de. Evet, tavukların kaynamasını bekleyelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tavuklarımız kaynıyor. Bir 10 dakikaya falan çıkaracağım. Yalnız ben temin yanlış söyledim. Evet, patatesli tavuk ama pilav pilavın eşliğinde patatesli tavuk olacak. Fırında, yani kapama derler göçmenler, bilmiyorum. Onun biraz değişi patateslisi. Onun gibi bir şey. Bir de iki kelimeyi bir araya getirip konuşabilsem. Konuşmada pek iyi değilim ama yazmada asla taviz vermem. İşte ne yapalım, bizim de meziyetimiz bu. Neyse, tavuklarımız kaynasın. Patatesleri kızartmak için tavaya yağ koyup ocağa koydum. Yani bir çay bardağı, bir parmak geçe diyelim, öyle bir yağ koydum. Patateslerimiz hazır. Şimdi patatesleri ben küp küp doğradım. Uzun da doğrayabilirsiniz. Yalnız küp küp doğradım ama hani küçük değil veya hani ciğerin içine koyduğumuz patates kadar da değil. Bayağı bir baş parmak uzunluğunda ve biraz daha kalın. Ve 4 tane soğanı yuvarlak dilimledim. Tepsiyi bolca yağladım. Pilavın yağını da hesap ederek koyun arkadaşlar. Yani bolca yağlayın. Bir çay bardağına yakın koyun. Soğan dilimlerini de güzelce dizdim. Bu da hazır. Şimdi bir patateslerimizi kızartalım. Yalnız kızartmak böyle çok kızarmayacak. Hani İzmir köfte yaparken altı üstü pembeleşecek ya, hani böyle onun gibi bir şey. Çünkü bu fırına girecek, tavuklarla birlikte harmanlayıp pilavın üstüne koyacağız. O yüzden fırında da pişecek. Yani hani normal kızartmayın lütfen. Şimdi zaten göstereceğim. Evet, yağımız bir kısım, patatesleri atacağım. Evet, yağımız kızmış. Patateslerimizi atalım.
Ne kadar patates doğradım? 2 tane bayağı büyük bir patates doğradım arkadaşlar. Hani patatesin en büyük boyu olur ya. Tuzumuzu da koyalım. Evet, şunları bir kızartalım bakalım. Dediğim gibi. Yani her tarafına yağ değsin. 2'şer dakika. Hani yağ değmeden direkt fırına attığı zaman sevmiyorum ben o fırın kokusunu. Hani bir yağ değecek. Yani üzgünüm, biraz sağlıksız şeylerden bahsediyorum. Olabilirim. Diyet yapanlar için, çok sağlıklı beslenmeye çalışanlar için. Ama bu da yani lezzetin başka bir seviyesi. Hani yağda kızardığı zaman. Neyse, siz kendi seçiminizi kendiniz yapın. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi seviye bu olacak. Şimdi alıyorum ben patatesleri. Genişçe bir kaba koyacağım. Çünkü orada tavuklarla karıştırıp harmanlayacağız. Şimdi arkadaşlar, soğanlarımızın üzerine bolca kırmızı toz biber ektim. Şöyle güzelce çıtır çıtır kızarsınlar diye. Şimdi bir de tuzumuzu da ekledik biraz soğanlarımıza. Şimdi bunun üstüne pirinçler gelecek. Şimdi 3 su bardağı pirinç yıkadım. Pirinci kavurmuyoruz. Direkt soğanın üstüne koyacağız. Evet. Ve şöyle güzelce dağıtacağız. Her tarafa eşit şekilde. Son patateslerimiz de pişti. Şimdi bu patatesleri niye böyle büyükçe kare ve kalın kestim? Şöyle söyleyeyim. Şimdi bunların dışı kızardı. İçi hala çiğ. İşte o yüzden fırında fazla pişmesin. Hani pişme oranını fırında tamamlayalım diye şöyle kalınca kalınca kestim. Ki hani hemen tavada pişmesin. Sadece dış yüzeyi biraz yağda çıtırlaşsın diye. Evet, patates işlemimiz bitti. Ben şimdi patateslerimizi alayım tabağıma koyayım. Şimdi pirincimizi yaydık. Şöyle orta kısımdan bir bardak tavuk suyundan koyuyoruz. Fazla hep aynı taraftan yerden koyacağım ki dağılma yapmasın diye. Tamam. Şimdi bir bardak da normal su koyacağım. Evet. Şimdi ben neden bu bardağı kullandım? Çünkü pirincimi de bu bardakla koydum. 2 bardak pirinç koydum bununla. Yani bu sizin 3 bardak su bardağına tekabül ediyor. Normal küçük su bardakları var ya, onunla 3 bardağa tekabül ediyor. Yani 3 su bardağı pirinç koymuş oldum. O yüzden suyumu da onunla koydum. Siz 3 su bardağı ne pirinç koyacaksınız? Normalde 4,5, 1'e 1,5 ama son 5-6 aydır ben yarım eksiğini yapıyorum. Yani ben 3 bardak pirinç kullanıyorum genelde. İşte bize akşam yemeğine ve ertesi gün kızım işine götürdüğü için yani yetiyor. O yüzden o 3 su bardağına 4 su bardağı su koyuyorum. Yani 1'e 1,5 değil. Bir tık az koyun.
tam koymayın. Yani bugünlerde hep aynı aldığım pirinç. Aynı yerden alıyorum ama fark ediyor. O yüzden şimdi de 1'e 1 koydum. Biraz daha ekleyeceğim. Yani 3 su bardağına 4 su bardağı su koyuyorsunuz arkadaşlar. Pardon, 3 su bardağı pirince 4 su bardağı su koyuyorsunuz. Bir kontrol edersiniz ama emin olun tam gelecek. Dinlenme seviyesinden sonra tam gelecek, bunu bilin yani. Hani fazlasını koymayın. Normalde işte 1'e 1,5 hep diyorlar. Ve yıllarca ben de o şekilde yaptım. Ama son dediğim gibi 5-6 aydır şey yaptım, suyu düşürdüm. Daha güzel, daha kıvamında oluyor yani. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi harmanladım. Bu şekilde yarım çay kaşığı da karabiberini de koydum. Şimdi bunları tepsiye dizeceğim. Evet arkadaşlar, aynen böyle. Pirincin üstüne tavukla patatesleri koydum. Şimdi üstünü çok fazla kızarmasın. Pirinç pişmeden önce. O yüzden bir yağlı kağıt koyacağım. Yani çocuklar ve gençler bayılıyor bu tarife. Sizinkilerin de seveceğine eminim. Evet, bu şekilde kapattım. Şimdi fırına koyuyorum. 180 dereceye. Pilav demlene demlene. Hatta 170 olabilir. Hani pirinç biraz iyi pişsin. Demlenerek pişsin. Daha güzel olur. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pişti. Çıtır çıtır oldu. Şimdi servis edelim. Evet, servisimizi yaptık. Gördüğünüz gibi bol patatesli, tavuklu, soğanlı bir pilavımız var. Şahane oldu. Karamelize soğanlı, üstünde kızarmış tavuk ve patatesle hazır bir menü haline geldi. Pilav güzel. Evet, bizden bu kadar. Bugünden bu kadar. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın.